Şu anda Kilistra'dayız. Anadolu'nun merkezinde, Konya yakınlarında bulunan kayaya oyulmuş antik bir yerleşim bölgesindeyiz. İlk bakışta burası sessiz ve unutulmuş bir kaya yerleşimi gibi görünebilir. Ama keşfetmeye başladığınızda bu manzaranın doğrudan taşın içine oyulmuş bütün bir medeniyetin izlerini koruduğunu fark ediyorsunuz. Kilistra'yı özellikle büyüleyici yapan şey, tarihin, dinin, coğrafyanın ve jeolojinin aynı ortamda birlikte var olmasıdır. Aziz Pavlus'un milattan sonra 46 ile 52 yılları arasında gerçekleştirdiği 1. ve 2. misyon yolculukları sırasında İkonyon ve Listra gibi önemli kentleri ziyaret ederek Hristiyanlık inancını yaydığı bilinmektedir. Ancak bu iki kent arasında bulunan Kilistra'ya uğrayıp uğramadığı konusunda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Buna rağmen Kilistra'nın konumu ve erken Hristiyanlık dönemine ait kalıntıları, bölgenin Pavlus'un seyahatleriyle bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir. Birçok ünlü arkeolojik alanın aksine, Kilistra hala ham, sessiz ve dokunulmamış hissettiriyor. Üstünden bakılınca aynı haç resmi verilmiş işareti. İçi orijinalliğini hala koruyor. Bugüne kadar koruduğumuz gibi. Mozaik falan öyle benzer herhangi bir şey var mı içerisinde? Hani böyle Kapadokya'da falan resimler oluyor, öyle resim yok değil mi? Yok, buradaki sadece kayaya oyma, yalnız içinin yani şeyliği aynen orijinalliği devam ediyor yani. İçine girince göreceksiniz. Evet, şimdi çok ilginç bir yapıya geldik. Burası Haç Kilise. Şu an kelimenin tam anlamıyla tarihin ve jeolojinin birbirine kenetlendiği gizemli bir atmosferin tam merkezindeyim. Yani mühendislik harikalarından biri. Yani yüzyıllar önce insanlar hiçbir harç veya yapı malzemesi kullanmadan sadece devasa kaya kütlelerini yani volkanik tüf dediğimiz bu formasyonları içeriden dışarıya doğru oyarak bu muazzam yapıyı inşa etmişler. Kilistra'daki en etkileyici şeylerden biri, insanların doğal kaya oluşumlarını tamamen yaşam alanına dönüştürmüş olması. Bunlar sadece mağaralar değil, evler, depolar, yaşam alanları ve bazı durumlarda ibadet mekanları. Kilistra'nın manastırları, doğrudan doğal topografyaya oyulmuş avluları, yemekhaneleri, trapeza ve keşiş hücrelerini barındıran geniş ve çok katlı kaya oyma komplekslerdir. Konacak mevkiindeki manastır. Batıya bakan ana kayaya oyulmuş bu çok katlı manastır kompleksi, doğal bir avlu etrafında düzenlenmiş olup mutfak, arkosolyum tipi mezarlar, toplantı odası ve keşiş hücresi gibi özel işlevsel mekanlardan oluşmaktadır. Kilise ve şapeller, çoğunlukla tek nefli veya serbest taç planlı olarak inşa edilen bu kaya oyma dini yapılar, genellikle kişisel ibadethane veya mezar şapeli olarak kullanılmış olup, bazılarında belirgin bir narteks ve naos bulunur.
Mezarlar, nekropol alanları, daha büyük oda mezarların yanı sıra ana kayaya insan biçiminde oyulmuş arkosolyum tipi mezar nişlerinden oluşmaktadır. Sarnıçlar, Ortaçağ su yönetimi için hayati öneme sahip olan alanda, su depolamak amacıyla ana kayaya oyulmuş silindirik kuyu sarnıçları ve yüksek kapasiteli, çok destekli oda sarnıçları bulunmaktadır. Çeşmeler ve su kemerleri. Su altyapısı, kesme taş su kemerlerini ve sivri kemerli çeşmeleri içermekte olup, zaman zaman devşirme malzeme olarak yeniden kullanılan Bizans dönemi mimari parçalarını da barındırmaktadır. Şu anda Kilistra şehrinin güneyindeyiz. Burada antik bir mezarlık ve nekropol bölgesi var yukarıda. Oraya yakın bir bağlantı noktasında çok enteresan bir eserle karşılaştık. Burası bir köprü. Köprünün yarım daire bir kemeri var. Yani Roma dönemine kadar iniyor olabilir. Düzgün kesme taşlardan inşa edilmiş yarım daire kemerli bu tek gözlü köprü, antik yerleşim alanını güneydeki nekropole bağlayan önemli bir ulaşım yapısıydı. Kilistra'nın öne çıkan şaraphaneleri, ortak bir avluyu paylaşan ve içlerinde çok sayıda küçük dinlendirme havuzcuğu barındıran kapalı bölümlerden oluşan geniş, kaya oyma ticari komplekslerdir. Bu gelişmiş üretim tesisleri, kentin en büyük sarnıcına ve su dağıtım sistemine doğrudan bağlı olup, üzümlerin geleneksel olarak ayakla ezildiği ve elde edilen şıranın fıçılara aktarılmadan önce dinlendirildiği özel oyma kanallar ve havuzcuklar kullanılarak tasarlanmıştır. Seramik atölyesi kompleksleri, kirli toprağın depolanması ve seramik hamurunun dinlendirilmesi amacıyla titizlikle tasarlanmış havuzcuklar ve nişler barındıran, birbirine bağlantılı kaya oyma mekanlardan oluşan gelişmiş bir üretim hattını temsil etmektedir. Çeşitli atölyelerin ortaklaşa kullandığı yuvarlak planlı tekil fırınlar ve büyük dikdörtgen fırınlarla donatılmış bu yapılar, kentin bölgesel ticaret ve sıvı depolama için elzem olan amfora ve testilerin üretiminde oldukça büyük bir ticari hacme sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Bu noktadan baktığınızda, insanların neden buraya yerleştiğini daha iyi anlayabiliyorsunuz. Arazi doğal bir görüş avantajı ve koruma sağlıyor. Aynı zamanda çevredeki vadiler tarım ve ulaşım açısından oldukça elverişli. Orta Anadolu, tarih boyunca medeniyetlerin kesişim noktalarından biri olmuş. Ticaret yolları, inançlar, kültürler binlerce yıl boyunca bu coğrafyadan geçti ve bu büyük tarihsel ağ içerisinde Aziz Pavlus ve Barnabas gibi isimlerin de yakın bölgelerde yolculuk yaptığı düşünülüyor. Burada önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekir. Kilistra ile Listra aynı yer değildir. Her ne kadar birbirine yakın coğrafyalarda bulunsalar da, antik kaynaklar ve arkeolojik veriler, Listra'nın günümüzdeki Hatunsaray çevresindeki antik kent olduğunu göstermektedir. Aziz Pavlus'un ayak bastığı, halkın onu ve yol arkadaşlarını tanrılarla karıştırdığı bu kadim şehir, bugün de sırlarını toprağın altında saklamaya devam ediyor. Kilistra gibi yerler insana insan hayatının ne kadar geçici olduğunu hatırlatıyor. Medeniyetler yükseliyor, kayboluyor ve zamanla sessiz taş yapılara dönüşüyor. Ama geride mutlaka izler kalıyor. Oyulmuş duvarlarda, unutulmuş geçitlerde ve ayaklarımızın altındaki jeolojide.
Kilistra dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olmayabilir. Ama belki de onu unutulmaz yapan şey tam olarak bu sessizliktir.